Yapay zeka ile bir videoyu tamamen oluşturmak için neredeyse bütün şartlar artık oluştu. Neredeyse diyorum, şöyle ki zaten metinden ya da görselden video oluşturabiliyoruz artık. Özellikle Kling, Hailuo, işte Sora, Runway, Pika derken böyle birçok yapay zeka modeli hayatımıza girdi. Evet, hala mükemmel değil ama yavaş yavaş mükemmel hale gelecekler. Elde var bir videoyu oluşturabiliyoruz. İnsan sesini oluşturabiliyoruz. Metinden birisini konuşturabiliyoruz. Bütün ağız hareketleriyle, mimikleriyle vesaire. İşte Hedra var, Heigen var, DID var, Runway'e Act 1 geldi veya Live Portrait var. Yani birinin yüz hareketlerini başkasına yedirebiliyoruz, geçirebiliyoruz vesaire. Bu da okey. Elde var 2. O videonun müziğini oluşturabiliyoruz. İşte Suno var, Udio var, sinematik müzikler, epik müzikler, duygusal müzikler, sadece yazarak prompttan son derece başarılı müzikler de oluşturabiliyoruz. Elde var 3. Fakat bir şey kalmıştı. Ses efekti. Videoyla senkronize bir şekilde ses efekti oluşturan bir yapay zeka henüz yoktu ta ki bugüne kadar. Birkaç gün önce açık kaynak kodlu bir yapay zeka modeli tanıtıldı ve gerçekten inanılmaz arkadaşlar. Önce gelin bu yapay zeka ile oluşturduğum ses efektlerini göstereyim size. But why you turn off the lights? You walk if I let you fast and provide and just go to the. Evet, daha yeni, daha çok bebek bir teknoloji olmasına rağmen hiç fena sonuçlar vermedi. Tabii ki burada iyi olan denemeleri koydum. Çok kötü olanlar da vardı. Onları tabii ki de koymadım. Şimdi bir deneyeceğiz ama sizlerle birlikte arkadaşlar. Bu yapay zeka modelinin adı Audio. Öncelikle Google'a Audio yazdıktan sonra açılan arama sayfasında şu GitHub sayfasına ulaşabilirsiniz. Bakın Audio.net diye bir şey var. O fake. Oraya girmeyin arkadaşlar. Audio yazdığınızda GitHub sayfasına giriyorsunuz. Burada dilerseniz bu kodları alarak bilgisayarınızda çalıştırabilirsiniz. Eğer bu yöntemi biliyorsanız. Hemen aşağıya iniyoruz. Bakın burada Audio, Hugging Face Demo, Collab Demo ve Replicate Demo var. 3 farklı siteden bunu çalıştırabilirsiniz. Ayrıca web page'e tıklayarak orijinal sitesine de ulaşabilirsiniz. Buradan da More Results'a tıklayarak bütün bilgilere ulaşabilirsiniz. Demolar var, yapılan örnekler vesaire. Buradan da görebiliyorsunuz. Fakat ben bunu buralardan değil, Pinokyo'dan çalıştırdım. Pinokyo'yu da daha önce bir videomda sizlere anlatmıştım. Birçok videomda da bahsetmiştim. Şimdi nasıl kurulduğunu vesaire anlatmayacağım. Zaten bununla ilgili videom var. Pinokyo.computer'a girdikten sonra buradan download diyeceksiniz ve indireceksiniz. Şimdi ben Pinokyo'dan bir açayım. Zaten bende inmiş vaziyette. Pinokyo'da Discover'a giriyoruz. Zaten burada göreceksiniz. Eğer bu videoyu izlediğinizde bundan sonra bir şeyler çıkmışsa tabii ki bu biraz daha geriye doğru gidecek ama Audio'yu görüyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz. Download diyorsunuz. Şuraya tıkladığınızda download diye bir kısım açılıyor. Şimdi bunları ben yapmayacağım. Çünkü bende yüklü zaten. İnternetinizin hızına göre vesaire tabii ki ilk defa kuruyorsanız Pinokyo'yu biraz uzun sürecektir. Pinokyo kuruluysa sadece Audio'yu kuruyorsanız da 2-3 tane dosya indirecek. Bunlar 4 artı 2 artı 2 sanırım bir 7-8 GB falan öyle bir şey olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Ve bunları indikten sonra Audio'ya giriyoruz. Şimdi bu açılırken bir yandan ben Kling'de ürettiğim videoları göstereyim. Şöyle birkaç tane ürettiğim video üzerinden ses efekti ekleyeceğiz arkadaşlar. Mesela şöyle bir video yapmıştım işte. Bu arada bunun Sora ile karşılaştırmasını yaptım. Sora gerçekten büyük bir fiyasko ya. Bizi beklettiler 10 ay boyunca. Şu anda Kling Sora'dan kat ve kat iyi. Tabii ki Google Veo 2 çıktığı zaman hepsini silip süpürecek gibi görünüyor. Ama Çinliler boş durmayacak. Bence Google Veo 2 kalitesine ulaşacaklar diye düşünüyorum. Tabii Google'ın elindeki güç çok büyük. YouTube'daki verilerden besleniyor ve oradan train ediyorlar yapay zekayı. Her neyse şimdi bu video üzerinden bir deneyelim. Şunu indirelim bir. Mesela şöyle bir gitar çalan kedi videosu yaptım. Bunu da bir indirelim. Sonra gelelim başka ne var bakalım. Neye ses ürettirelim. Şöyle patlamalar içerisinde koşan bir robot var. Mesela bir de gerçek video indirelim. Pexels'ten şöyle drift atan bir araba videosu. Şöyle bir dalgaların kayaya çarpma videosu. Bir de şu şelale videosunu indirelim. Evet şimdi Audio bilgisayarımda açıldı arkadaşlar. Bu arada text to audio da var. Dilerseniz video olmadan direkt prompt yazarak da üretebilirsiniz. Ama video to audio çok daha enteresan tabii ki.
ki. Video to Audio'ya geliyorum. Sol taraftaki şu kutucuğa videomuzu yüklüyoruz. İlk olarak şu Klink'te ürettiğim salatalık kesme videosunu yükledim. Aşağıda prompt alanı var. Dilerseniz promptla talimat verebilirsiniz ve çok daha kafanızdakine yakın bir ses efekti üretmesi için aslında destekleyebilirsiniz. Ama ben şu anda kendi yeteneğine bırakacağım. Hiç prompt vermiyorum. Negatif prompt yazabilirsiniz. Olmaması gereken şeyleri. Ben bu videoda müzik istemiyorum. O yüzden müzik yazdım. Yani müzik olmayacak şekilde üretecek. Burada başka ayarlar da var fakat bunları şu anda default'ta bırakabilirsiniz. Aşağıda da örnekler var. Bu örneklere de bakabilirsiniz. Hani neler yazılmış, hangi değerlerde yapılmış vesaire gibi. Şimdi Submit'e tıklayacağım ve hiçbir hızlandırma yapmıyorum. Şu anda videoda arkadaşlar, bakalım ne kadar sürede yapacak. Şu anda kullandığım bilgisayar PC ve yaptı. Ben anlatırken yaptı. Herhalde bir 3-4 saniye falan sürdü yapması. Yani videonun süresinden daha kısa sürede ses üretti. Nvidia RTX 4060 Ti kullanıyorum ben. Tabii ki Nvidia RTX'in gücüyle yapıyor bunu. Mac için de indirebilirsiniz fakat Mac'lerde çok daha uzun sürüyor arkadaşlar. Aklınızda olsun. Mac'te aynı videoyu yaptığımda ortalama 2 dakika falan sürdü. Şu anda 4 saniyede yaptı gördüğünüz gibi. Şimdi bir dinleyelim bakalım. Bak, bıçağı geri çektiğinde filan o bıçağın çekilme sesini filan da yapmış. Valla bu büyük bir devrim ya gerçekten. Şimdi hemen başka bir deneme yapalım. Şu robot videosunu yapayım. Şöyle patlamalar içerisinde koşan bir robot. Yine prompt vermiyorum ve submit diyorum. Evet, bu da 6 saniyede falan yaptı. Bakalım. Baya güzel. Bir de şuraya şey yapalım. Running huge robot dedim. Bakalım bir de robotun böyle koşma sesi falan yapacak mı? Evet, şöyle robotik bazı sesler de ekledi. Şimdi başka bir deneme yapalım. Kedi videosunu yapalım. A cat playing guitar dedim ve submit diyorum. Akor filan değiştiriyor ya. İnanılmaz gerçekten. Şimdi de şu gerçek video üzerinden yapalım. Drift atan bir araba. Çok iyi değil mi arkadaşlar? Çok yeni bir teknoloji çünkü bu. Şu dalgaların kayaya vurma sesini bakalım nasıl yapacak. Son olarak da şelaleyi deneyeceğim. Baya gerçekten o anda o ses alınmış gibi yaptı. Evet, bu şelale sesini de deneyip bitiriyoruz sonra. Yani bu biraz daha böyle bu kadar coşkulu bir şelale olmadı bu ses ama deneye deneye daha iyisini yapabilirsiniz tabii ki. MM Audio bir yapay zekanın başlangıcı. Ses üreten yapay zekalarda böylesini görmemiştik. Evet, duymuştuk. Meta hatta Moviegen'le getirecek bu özelliği. Duyurdular ama ilk defa böyle deneyimleme şansımız oldu ve beni çok heyecanlandırdı. Artık videolarınız için ses efekti aramanıza neredeyse gerek kalmayacak. Yani tabii ki profesyonel olarak ses efektlerini yerleştirmek manuel bir şekilde hala daha iyi sonuçlar verecektir illaki ama yavaş yavaş bu teknolojinin de ilk adımlarını görüyoruz ve gelecekte neler olabileceğini en azından hayal edebiliyoruz. Siz bu teknolojiyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Neler yapılabilir mesela? Aklınıza, hayalinize neler geldi ben anlatırken? Yorumlarda buluşalım. Kanalımdaki diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.